Yeter Uçsuz artık, düş bucaksız yakamdan! tarlaların hakimi, koca çiftlik ağası Rıza, kibriyle kendi soyunu kurutacağını bilmiyordu. Karısı Yeter artık, Zeynep'e düş yakamdan! sırf bir oğlan veremedi diye o koca taş avluda sırtını döndü. Zeynep elinde bir bez bohça, yüreğinde bir yangınla ardına bakmadan çıkıp gitti. Rıza ağa İşte benim kibirlendikçe büyük kibirlendi. Ocağını Nasıl buldun tüttürecek bir varis için Sevim'i getirdi. Oysa yıllar sonra kapısını çalacak olan gerçek, onun kibrini yerle bir edecekti. Toprak, kimine bereket, kimine ise sadece kibrini besleyen sinsi bir zehir. Rıza, bu zehri damarlarında en çok hisseden adamdı. Gözü, uçsuz bucaksız bereketli tarlalarında, aklı ise hep o tek eksikte, o kof gururdaydı, bir erkek evlat. Yıllarını Yeter artık, verdiği, düş yakamdan! ocağını tüttüren, tarlada omuz omuza ter döktüğü karısı Zeynep'e, sırf bu yüzden, sırf bir oğlan doğuramadı diye sırtını dönmekten zerre çekinmedi. Geniş avluda, taş duvarların yankılandığı o soğuk akşam vakti, benim soyumu, benim namımı bir kız parçası mı yaşatacak diye gürledi Rıza. Oysa Zeynep sessizce yutkundu. Gözünden usulca süzülen o tek damla yaş, aslında Rıza'nın yaklaşan felaketinin ilk habercisiydi. Rıza kapıyı acımasızca işaret ettiğinde ardında sadece yıkık dökük bir yuva değil, ilahi adaletin o hiç şaşmayan çetin hesabını da bırakmıştı. Zeynep elinde sadece eski bir bez bohça, yüreğinde koca bir yangınla o taş avludan çıkarken bir kere bile, evet bir kere bile dönüp arkasına bakmadı. Rıza ise çoktan kibrinin tahtına kurulmuş, soyunu sürdüreceğini sandığı o hayali erkek çocuğunun köye yeni getireceği İşte benim genç ve büyük gösterişli malikanem. eşi Nasıl Sevim'in buldun hayallerine Sevim? dalmıştı bile. Ancak kader, Rıza'nın kendi elleriyle yazdığı bu zalim senaryoyu onun istediği gibi oynamaya hiç ama hiç niyetli değildi. Yıllar tıpkı acımasız bir rüzgar gibi esip geçmişti Rıza'nın o uçsuz bucaksız bereketli tarlalarından. Giden Zeynep'in ahı mıydı yoksa ilahi adaletin sessiz bir işleyişi mi bilinmez ama Rıza'nın o taş duvarlı koca konağına beklediği bereket değil, ağır ve sinsice yayılan bir yıkım çöreklenmişti. Sevim, o gösterişli, genç heves, konağa adım attığı ilk günden beri Rıza'nın servetini adeta bir kara delik gibi yutmaya başlamıştı. Kolları altın bileziklerle doluyor, boynundaki zincirler katlanıyor. Fakat Rıza'nın o kof kibrini okşayan bu şatafat yavaş yavaş asıl yüzünü gösteriyordu. Rıza, köy kahvesinde dostu sandıklarına benim soyum yürüyecek, ağalığım şan bulacak diye böbürlene dursun. Evdeki hesap bir türlü çarşıya uymadı. Aylar yıllara eklendi, mevsimler döndü. Fakat Rıza'nın o çok arzuladığı varis, ne hikmetse Sevim'den de bir türlü olmadı. Ektiği tohumlar toprağı yeşertiyor ama kendi soyu bir türlü yeşermiyordu. Dahası, Sevim'in gözü ne Rıza'nın ağalığındaydı, ne de tüten ocağında. Onun tek derdi, Rıza'nın o tükenmez sandığı servetini günden güne acımasızca tüketmekti. Gecelerden bir gece, konakta yankılanan o sert tartışma her şeyin seyrini tamamen değiştirecekti. Rıza, gözü dönmüş bir öfkeyle ceviz masaya yumruğunu sertçe vurup, "Bana verecek bir canın yok mu senin? Sadece malımı mülkümü mü sömüreceksin?" diye kükrediğinde, Sevim'in yüzündeki o cilveli, itaatkar maske bir anda tuzla buz oldu. Gözlerinde beliren kurnaz, alaycı bir tebessümle Rıza'ya doğru eğildi ve zehir gibi bir sesle fısıldadı. "Senin ocağına incir ağacı diken ben değilim Rıza ağa. Asıl çürük olan, senin o taşlaşmış, kibir dolu kalbin." Bu sözler, Rıza'nın göğsüne saplanan ilk zehirli oktu. Bir zamanlar Zeynep'i sırf boynu bükük diye, sırf bir evlat veremedi diye gecenin ayazında kapı dışarı eden Rıza, şimdi kendi elleriyle seçtiği o şatafatlı cehennemin tam ortasında çaresizce kavrulmaya başlamıştı. Ancak asıl fırtına henüz kopmamıştı. Zira kaderin Rıza için hazırladığı o büyük ve sarsıcı hesaplaşma, köyün tozlu yollarından ona doğru,
ağır ağır ama durdurulamaz bir şekilde yaklaşmaktaydı. Zaman, Rıza'nın yüzündeki çizgileri acımasızca derinleştirirken, tarlalarındaki o efsanevi bereketi de adeta kökünden kazıyıp almıştı. Sevim'in bitmek bilmeyen gösteriş hırsı, sonu gelmez istekleri ve ardı arkası kesilmeyen israfları, o heybetli Rıza Ağa'yı günden güne içten içe kemiren amansız bir illete dönüşmüştü. Bir zamanlar köyün en verimli, en kıskanılan toprakları olan o uçsuz, bucaksız tarlalar. Şimdi bakımsızlıktan ve susuzluktan çatlamış, adeta Rıza'nın o taşlaşmış, kuruyan vicdanının birer aynası olmuştu. Kamil'in eski ahşap kokulu kahvehanesinde, o eski şatafatlı günlerinden eser kalmamış bir halde, başı iki elinin arasında çaresizce oturuyordu Rıza. Üstündeki yelek bollaşmış, omuzları iyice çökmüştü. Eski dostu Kamil acıyan gözlerle ona bakarak sıcak çay bardağını masaya usulca bıraktı. "Etme Rıza," dedi titreyen, kederli bir sesle. "Satma ata yadigarı o koca tarlaları. Yarın bir gün ne yiyecek, ne içeceksin? El aleme muhtaç mı olacaksın bu yaştan sonra?" Rıza koca bir yumru oturmuş boğazıyla yutkundu. Gözleri hafifçe kızarmış, o kibrinden zerre eser kalmayan yorgun sesiyle "Mecburum Kamil," diye fısıldadı. "Sevim'in esnaf borçları kapıya dayandı. Alacaklılar yolda. Satmazsam şu oturduğum konağı bile, altımdaki döşeği bile alacaklar elimden." Tam o sırada kahvehanenin o yıllanmış ağır ahşap kapısı tok bir sesle ve gıcırdayarak açıldı. İçeriye, üzerinde koyu renkli jilet gibi bir takım elbise olan, duruşunda dağ gibi sarsılmaz bir asalet barındıran, 30'lu yaşlarının ortasında uzun boylu ve yapılı genç bir adam girdi. Yabancıydı ama yüzündeki o sert, kararlı ve asil ifade, o kömür karası keskin gözler, kahvedeki yaşlılara nedense hiç de yabancı gelmemişti. Bir şey, geçmişten gelen bir gölge vardı o yüzde. Genç adam, kahvehanenin sessizliğini yaran emin adımlarla doğruca Rıza'nın oturduğu köşedeki masaya doğru yürüdü. Gözlerini Rıza'nın o çökmüş, feri sönmüş gözlerinin tam içine adeta bir hançer gibi dikti. "Rıza ağa sen misin?" diye sordu. Sesi buz gibi soğuk, tok ve kendinden son derece emindi. Rıza şaşkınlıkla ve hafif bir korkuyla başını kaldırdı. Titreyen dudaklarıyla "Benim," diyebildi sadece. Genç adam elindeki siyah ağır deri çantayı tahta masanın üzerine yavaşça ama kararlı bir şekilde bıraktı. "Köyün girişinde satılığa çıkardığın o uçsuz bucaksız toprakları," dedi kelimelerin üzerine basa basa. "Almaya geldim." O an kahvehaneye adeta bir ölüm sessizliği çöktü. Kimdi bu adam? Nereden çıkıp gelmişti? Ve neden gözlerindeki o derin, dondurucu öfke sadece Rıza'ya, yalnız ona kilitlenmişti? Genç adamın o tok, kararlı sesi, kahvehanenin ahşap duvarlarına çarpıp Rıza'nın beyninde adeta bir balyoz gibi yankılandı. Rıza karşısındaki bu dağ gibi delikanlıya, o kömür karası, öfke dolu gözlere bakarken içinde adını koyamadığı tuhaf, derin bir ürperti hissetti. "Sen," dedi Rıza yutkunarak. Sesi zar zor çıkıyor, titreyen ellerini dizlerine bastırarak ayakta kalmaya çalışıyordu. "Sen kimsin evlat? Benim o koca topraklarımı alacak gücü nereden buldun?" Genç adam, Rıza'nın karşısındaki boş ahşap sandalyeyi sertçe çekip ağır ağır oturdu. Deri çantasının kilidini o ölüm sessizliğinde yankılanan tok bir sesle açarken, gözlerini bir saniye bile Rıza'nın üzerinden ayırmadı. "Gücümü mü?" dedi genç adam. Dudaklarında acı, buz gibi bir tebessüm belirmişti. "Ben gücümü, derme çatma bir dam altında, tırnaklarıyla toprağı kazıyarak beni onuruyla büyüten o asil kadından aldım." Rıza'nın kaşları çatıldı. Zihni bulanmış, hiçbir şey anlamamıştı. Kahveci Kamil ise nefesini tutmuş, çay ocağının köşesinden bu sarsıcı anı izliyordu.
Genç adam çantasından çıkardığı resmi satış evraklarını Rıza'nın önüne doğru yavaşça itti. İmzalayacağın satış kağıtları burada Rıza Ağa. Topraklarının bedeli neyse kuruşu kuruşuna ödenecek. Ama imzalamadan önce bilmen gereken bir şey var. Derin bir nefes aldı genç adam. Sesi fırtına öncesi sessizlik kadar ağır ve keskindi. Benim adım Kenan. Senin sırf bir oğlan doğuramadı diye gecenin o zifiri ayazında 5 parasız kapı dışarı ettiğin Zeynep'in oğluyum. Rıza duyduğu bu isimle adeta göğsünden vurulmuşa döndü. Yüzündeki o son kan damlası da çekilmiş, kireç gibi bembeyaz olmuştu. Zeynep'in oğlu mu?" diye kekeledi Rıza. Gözleri fal taşı gibi açılmış, nefesi kesilmişti. Bu imkansız. Onun çocuğu, bizim çocuğumuz olmazdı ki." Kenan o ahşap masaya doğru hafifçe eğildi. O dondurucu bakışları Rıza'nın paramparça olan ruhunu delip geçiyordu adeta. "O gece," dedi Kenan, kelimeleri birer zehirli ok gibi Rıza'nın kalbine saplayarak. "Onu o taş avludan, o koca konaktan kovduğunda, annem karnında senin kanını, senin canını taşıyordu Rıza Ağa. Senin o kokuşmuş kibrini o kadar silmişti ki. Sırf oğlum oldu diye gururlanma, bizi bir daha bulma diye. Bu gerçeği senden bir ömür boyu sakladı." Rıza'nın dünyası, o an, o eski ahşap masanın üzerinde büyük bir gürültüyle başına yıkıldı. Yıllarca aradığı, uğruna yuvasını yıktığı, soyunu sürdürecek o hayali erkek evlat, yıllar sonra sadece varını yoğunu elinden almak, o devasa kibrini yerle yeksan etmek için tam karşısında en acımasız haliyle dikiliyordu. Rıza'nın titreyen elleri o eski ahşap masanın üzerinde adeta felç inmiş gibi kaskatı kesilmişti. Kulaklarında çınlayan o kelimeler, yıllardır hasretini çektiği, uğruna bir yuvayı hiç acımadan ateşe attığı o hayali gerçeğe dönüştürmüştü. Ancak bu gerçek, onun beklediği gibi bir lütuf değil, tam kalbine saplanan zehirli ve soğuk bir kamaydı. Benim kanımdan," diye mırıldandı Rıza. Sesi kurumuş bir kuyu kadar boş ve çaresiz çıkıyordu. Karşısında dağ gibi dikilen bu genç adam, onun soyunu sürdürecek, adına şan katacak tek varisiydi. Ama Kenan'ın o kömür karası gözlerinde, Rıza'ya dair en ufak bir merhamet kırıntısı, en ufak bir evlat sevgisi yoktu. Sadece yıllanmış bir buz tabakası kadar soğuk bir nefret vardı. Kenan, elindeki dolma kalemi masanın üzerinden kaydırarak Rıza'nın titreyen parmaklarının ucuna kadar itti. "Senin kanından olmam," dedi Kenan sesindeki o dondurucu keskinlikle. "Sadece biyolojik bir tesadüf Rıza Ağa. Benim babam yok. Benim sadece tırnaklarıyla toprağa kazıyıp beni adam eden onurlu bir annem var." Rıza'nın gözlerinden, o taşlaşmış, kibir dolu kalbinden 10 yıllardır akmayan bir damla yaş, kırışık yanağından aşağı yavaşça süzüldü. Elini uzatıp karşısındaki bu heybetli delikanlının koluna dokunmak, "Oğlum," demek istedi. Fakat Kenan öyle sert, öyle tavizsiz bir bakış fırlattı ki, Rıza elini ateşe değmiş gibi hızla geri çekmek zorunda kaldı. "İmzala," dedi Kenan tavizsiz bir ses tonuyla. "Sırf gösteriş uğruna, o şatafatlı hayat uğruna batırdığın bu ata topraklarını kendi ellerinle bir zamanlar 5 parasız sokağa attığın o kadının oğluna devret. İlahi adaletin kalemi kırıldı Rıza Ağa. Şimdi hesap ödeme vakti." Rıza, koca bir ömrün, uğruna her şeyi yakıp yıktığı o kof kibrinin, bir masanın üzerinde, birkaç damla mürekkeple nasıl yerle yeksan olduğuna baka baka, titreyen elleriyle o kalemi kavradı. Gözyaşları satış evraklarının üzerine damlarken, kendi elleriyle kazdığı kuyuya, kendi soyunun önünde en acı şekilde düştüğünü artık bütün hücreleriyle biliyordu. Masanın üzerindeki o ıslak imzalı kağıtlar, Rıza'nın sadece ata topraklarını değil, koca bir ömrün yalanını,
O kof kibrini de söküp almıştı. Kahvehaneden nasıl çıktığını, o titreyen, feri sönmüş bacaklarının onu taş konağa nasıl taşıdığını, inanın kendisi bile hatırlamıyordu. Adımları ağır, nefesi kesik kesikti. Zihninde sadece Kenan'ın o buz gibi merhametsiz bakışları yankılanıyordu. Konağın o ağır, işlemeli ahşap kapısını araladığında, içeride onu bekleyen manzara, ilahi adaletin son ve en acımasız perdesiydi. Sevim, o altınlara boğduğu, uğruna yeminler bozduğu, gençliğine ve cilvesine aldanıp tertemiz yuvasını ateşe attığı kadın, elinde şişkin, koca bir deri bavulla avlunun tam ortasında, gitmeye hazır vaziyette dikiliyordu. "Bitti Rıza," dedi Sevim, sesinde en ufak bir acıma, en ufak bir vefa kırıntısı dahi olmadan. Kahvedeki olanları, tarlaları sattığını, hepsini o kapıdan kovduğun kadının oğluna devrettiğini duydum. Sende ne satacak bir karış toprak kaldı, ne de arkasına sığınacağın bir ağalık. Rıza tek kelime edemedi. Boğazına koca, dikenli bir taş oturmuş, sanki yılların yorgunluğu bir saniyede omuzlarına çökmüştü. Sevim o ağır bavulunu çekerek Rıza'nın yanından küstahça, adeta bir yabancıya çarpar gibi geçip giderken, "Benim senin gibi bir çulsuzla, bitmiş bir adamla harcayacak tek bir günüm bile yok," diye fısıldadı. Kapı sertçe kapandı ve koca konak o an buz gibi sağır edici, korkunç bir sessizliğe büründü. Rıza, yıllar önce Zeynep'i, üstelik karnında kendi canını taşırken, gecenin ayazında merhametsizce kapı dışarı ettiği o aynı taş avluda, şimdi yapayalnız, beş parasız ve kimsesiz kalmıştı. Dizlerinin bağı çözüldü. Soğuk taşların üzerine yavaşça çöktü Rıza. Gözyaşları, o kalın, kırçıllı bıyıklarından ilk defa böylesine çaresiz, böylesine acizce süzülüyordu. İlahi adalet, hiç acelesi olmayan ama terazisi milim şaşmayan o yüce kudret, Rıza'yı tam da yıktığı yerden en güvendiği dağlara karlar yağdırarak yerle yeksan etmişti. Şimdi geriye tek bir çare, tek bir yol kalmıştı. Kendi elleriyle kurduğu bu enkazın içinden sürünerek çıkmak ve hayatının en zor, en onur kırıcı, en utanç verici yolculuğuna, Zeynep'in kapısına doğru af dilemek için yola koyulmak. Yıllar önce o kibirle, o kasıntıyla adımladığı o tanıdık köy yolları, şimdi Rıza'nın ayaklarına adeta birer demir pranga gibi dolanıyordu. Üstündeki o ağalık yeleği toz içinde kalmış, omuzları bir ömrün pişmanlığıyla iyice çökmüştü. Nefesi kesiliyor, her adımda ciğerlerine batan o derin sızı, aslında vicdanının ona kestiği en ağır faturaydı. Köyün öte yakasında, etrafı ahşap çitlerle çevrili, mütevazı ama içi huzur kokan o küçük taş evin önüne geldiğinde adımları tamamen durdu. Avludaki o eski tahta sedirde, başında yeşil yemenisi, elinde yarım kalmış bir yün örgüsüyle oturan kadını gördü. Zeynep, yılların çilesi yüzüne asil çizgiler eklemiş, o bükülmez duruşuna ise daha da büyük bir heybet katmıştı. Rıza, boğazında düğümlenen o koca taşla bahçe kapısının paslı kulpunu titreyerek tuttu. Kapının gıcırtısıyla Zeynep başını usulca kaldırdı. O derin, hüzünlü gözleri, bir zamanlar uğruna canını vereceği bu adama, şimdi sadece acıyan bir yabancıya bakar gibi kilitlendi. "Zeynep," diye fısıldadı Rıza, sesi adeta bir hırıltı gibi çaresizce çıkıyordu. Ben her şeyimi kaybettim. Varlığımı, ocağımı, o lanet kibrimi. Hepsi kül oldu, bitti." Dizlerinin bağı çözüldü Rıza'nın. O mağrur, o boyun eğmez adam, yıllar önce beş parasız sokağa attığı kadının kapısında, tozlu toprağın üzerine çöküverdi. "Beni affet," diye hıçkırdı, başını ellerinin arasına alarak. "Gençliğimi, yuvamı yakan o kör cehaletimi, beni ne olur affet." Zeynep elindeki örgüyü sedirin üzerine yavaşça, hiç telaş etmeden bıraktı. Ayağa kalktı. Adımları yavaş
ama son derece vakurdu. Kapının ardında yerde iki büklüm ağlayan Rıza'ya doğru eğilmedi bile. Sadece yüreğinden kopan, yılların hesabını tek cümlede kesen o sözleri söyledi. Benim kapımdan gecenin o ayazında kovduğun o Zeynep. O gece o taş avluda öldü Rıza ağa. Şimdi karşımda ağlayan adamın bende ne bir hakkı var ne de affedeceğim bir günahı. Derin bir nefes aldı Zeynep. Gözlerini Rıza'dan uzaklara, o kurumuş tarlalara doğru çevirdi. Sen, kendi ektiğin o zehirli tohumların hasadındasın. Git, cehennemini de sahte gözyaşını da benden uzak yaşa. Zeynep arkasını döndü. O ahşap kapıyı usulca ama bir daha hiç açılmamak üzere Rıza'nın o koca kibrinin, o paramparça olmuş hayatının üzerine kapattı. Rıza, o tozlu köy yolunda rüzgarın uğultusuyla baş başa kaldığında, ilahi adaletin o şaşmaz terazisinin yıllar sonra bile olsa hakkı nasıl teslim ettiğini bütün hücreleriyle en acı şekilde öğrenmişti. Geriye kalan tek şey bir ömür boyu yutkunacağı o kahredici, o bitmek bilmeyen pişmanlıktı.